Doktor İşan Hüseyni Pakistanlıydı. Yaptığı büyük hizmetlerden dolayı ödül almak için uluslararası bir konferansa gidiyordu Doktor İşan Hüseyni. Uçağa bindi. Ancak havada bir arıza olmuş ve yıldırım çarpması sonucu uçak en yakın havaalanına inmek zorunda kalmıştı. Bir sonraki uçak 16 saat sonra kalkacaktı. O toplantıya muhakkak yetişmem lazım, 16 saat bekleyemem diye sinirlenmek bağırdı Doktor İşan Hüseyni. Görevliler gideceği şehrin 6 saat uzaklıkta olduğunu ve isterse araba kiralayarak gidebileceğini söyledi. Acele yola çıktı ama aksilik bu sefer de yolda şiddetli yağmurdan göz gözü görme olmuş ve selden dolayı araç gidemez olmuştu. Yol kenarında eski bir evin kapısını çalıp hızla içeri girdi doktor. Yaşlı bir kadın içeride oturuyordu. Süratle ona telefonunu verir misin? Telefon etmem lazım dediğinde yaşlı kadın tebessüm ederek, görmüyor musun evladım, ne telefonu? Burada ne telefon ne de elektrik var. Geç, az dinlen ve az yemek ye, çay iç. Sonra düşünürsün bu işleri. Adam çaresiz az ısınarak yemek yedi. Ve çayını yudumlarken yaşlı kadın namaz kılıp uzun uzun dualar etti. Dikkatle baktığında kadının bir beşiği salladığını ve beşikte küçük bir bebeğin hareketsiz durduğunu gördü. Kimin bu bebek anacığım? Hayırdır bu kadar uzun ağlayarak dua ettin? Hem annesi hem de babasından yetim olan torunudur. Ağır hastalığı var. Bölgedeki hiçbir doktor çaresini bulamadı. Dediler ki İşan Hüseyin adlı bir doktor var. Çaresi ondadır. Ancak çok uzakta olduğundan birkaç gündür Allah'a dua ediyorum ki Allah bu bebeğin işini kolaylaştırsın. Doktor Hüseyin'i ağlayarak dedi, kalk anacığım, Allah senin duanı kabul etti. Senin duan yıldırımlar çarptırıp uçağı yere indirdi, seller akıttı ve sonunda beni size ulaştırdı. Doktor İşan Hüseyin'i benim. Allah'ın kullarına böylece istediğini ulaştıracağına kalpten iman ettim ve dedim, bütün yollar kapanınca yeri göğü yaradana sığın. Bu bir duanın gücü abi. Gerçekten çok ince bir gücü hakikaten de. Yani şurada dostuz, kardeşiz. Biz birbirimizi arasak bile telefonu açarız. Öyle değil mi? Birbirimize ihtiyaç hissettiğimiz zaman telefonu dahi açarken sen Allah'a ihtiyaç hissedeceksin. Ellerini açacaksın. Yakaracaksın. Yalvaracaksın. Ama Allah sana cevap vermeyecek. Böyle bir şey mümkün mü? Allah bizim dualarımıza Miraç abi 3 şekilde cevap veriyor. Sen elini açıyorsun, yakarıyorsun. 1. Ya evet der, istediğini verir. 2. Ya hayır der, daha iyisini verir. 3. Bekle der, bekle. Bekle, en iyisini ahirette vereceğim der. Bir gün Evliya Allah'tan bir tane şeyhin tarlasına bakmak için talebesine veriyor tarlasını abi. Tabi talebesi bakıyor tarlaya falan, bir bakıyor. Talebenin kendi tarlası Gülgülistan. Dokunduğu yerde çiçek bitmiş, meyve bitmiş. Şeyhin verdiği emanet tarlada hiçbir şey yok, çiçek açmamış. Adam utanıyor ya, şimdi şeye gideceğim. Ya diyeceğim böyle senin tarlada gül bitmedi. Benim tarla Gülgülistan. Nasıl diyeceğim, utanıyor. Neyse şeyhin yanına gidiyor. Şeyh diyor ne oldu bizim tarlalar? Utancından tarlaları değiştiriyor. Diyor ya şeyhim benim tarla kurudu. Lakin senin tarla hiç endişe etme. Çiçek açtı. Gülgülistan oldu deyince şeyh bir dertleniyor. Ne oldu? Acaba ne yaptığında Allah ahiretteki nimetimi bu dünyada verdi bana diyor. Adamların duaya bakış açısı farklı Miraç abi. Biz gibi ev, araba, çek, senet buralarda daralmıyor. Bütün meselelere uhrevi bir pencereden bakıyorlar sadece ya.
Ve Allah'ın ilgilenmediği hiçbir mesele mevcut değil. Bazı duaların anında karşılık bulmuyor. Ama ayet-i kerimede ne diyor? Her duaya, Mümin suresine geçiyor, her duaya cevap verilir diyor. Kabul edilir diyor mu? Kabul etmek ayrı şey, cevap vermek ayrı şey. Yani sen bir dua ettin, o görülüyor. Ama cevap vermek ayrı bir şey, kabul etmekse bambaşka bir şey. İşte onun nimetini inşallah Allah bu dünyadan ziyade ahirette gösterir bize. Bugün nasıl bir dua edelim güzeldir? Duanın neticesi nedir? Sonu, bunları konuşmayacağız bugün. Bugün duanın çok farklı bir versiyonunu konuşacağız Seydi abi. Hazır mısın? Duanın vakti diye bir muhabbet. Turgay abi anahtar kelimeyi tekrarlar mısın? Duanın vakti. Duanın vakti. Ömer bir tekrarla. Duanın vakti. Duanın vakti. Bugün anahtar kelimemiz bu abi. Neydi oyuncu? Duanın vakti. Yani hikmeti, nasıl dua edelim? Bugün bunları konuşmayacağız. Bugün duanın vakti diye bir anahtar kelimemiz var, onu konuşacağız. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Doğru mu? Evet. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Şimdi cümleye dikkat et Miraç abi. Yoksa o ibadet ve dua yağmuru getirmek için değildir. Şimdi bir dakika, nasıl? Yağmur kesildi. Biz yağmur namazına çıkıyoruz, doğru mu? O namaza biz yağmur gelsin diye çıkmıyor muyuz? Burada diyor ki öyle yapamazsın diyor. O dua yağmurun gelmesi için değil diyor. Bak şimdi. Dikkatler bende mi? Turgay burada mısın? Turgay bak şimdi. Sen güneşi tepeye çıkarmak için mi öğle namazı kılarsın? Yoksa güneş tepeye çıkınca öğle namazının vakti geldi mi dersin? Güneş tepeye çıkınca öğle namazının vakti geldi. Çok güzel. Seydi abi, sen güneşi batırmak için mi akşam namazı kılarsın? Yoksa güneşin battığı zaman akşam namazının vakti girdi, namaz kılmalıyım mı dersin? Güneş batınca akşam namazının vakti girmiş dediğim gibi yağmurun kesilmesi yağmurun gelmesi için edilecek bir dua değildir. Yağmurun kesilmesi o zil sesini duyup işte şimdi yağmurun duasının vakti girdi demektir. Yoksa yağmur yağsın diye dua etsen duanın makbuliyetini bütün götürürsün. O zaman biz evden çıkarken Allah bizi korusun diye ayetel kürsiyi kullanmayacağız. Allah razı olsun diye ayetel kürsi okumanın vakti girdi diyeceğiz. Bizler evimizde bereket şunlar bunlar olsun diye ayetleri kullanmayacağız. Bizler o ayetlere ihtiyaç hissettiğimiz anda duanın vakti girdi, Allah'ın rızasını şimdi kazanmam lazım diyeceğiz. Madem yağmursuzluk duanın vaktidir, doğru mu? Madem güneş tepedeyken namazın vaktidir. İkindiyken başka namazın, akşamken başka namazın, kuşlukken başka namazın vaktidir. Aynen öyle de. Çekin yazıldı. Ne oldu? Duanın vakti girdi demek. Eşle aran kötü, bir türlü halledemiyorsun. Elini açıp şunu şöyle bunu böyle yapman için değil, senin Allah'a duanın vakti girdiğinin işaretini anlaman lazım. Birden doktora gittin, buralarında bir şey var diye. Bir gittin doktor kanser çıktın dedi. Bu neyin alameti? Demek ki kanser duasının vakti girmiş. Sen başına gelen bütün musibetlerde musibeti def et. Bana bunu ver, onu beğenmedim bunu yeniden ver diye dua edemezsin. Başına gelen musibetler demektir ki duanın vakti girdi. Miraç abi yağmura böyle bakmış mıydın hiç? Çok ince değil mi? Bak şimdi cümleye bak. Eğer sırf o niyet ile olsa, yani yağmur gelsin diye, o dua, o ibadet halis olmadığından kabule de layık olmaz. Görüyor musun? Başına bir bela geldi düşün. Borcun altında eziliyorsun. Açtın elini diyorsun ki aynı yağmurun altında düşün. Allah'ın borcumu hallet. Allah'ın borcuna. Makbul oluyor mu dua? Olmuyor. Peki borcun gelmesine işaret kardeşim? Duanın vakti girdi. Cenab-ı Allah seni neden ona düçar etti abi? Çünkü unutacaksın sen Allah'ı. Yani giderken sebeplere o kadar boğuluyorsun ki her gün bin bir tane dünya seni çekiyor. Cenab-ı Allah o musibetle kendisine dokundurup hatırlatmasa sen dua vaktini bırak, elini açıp dua bile etmezsin. Eğer sırf o niyet ile olsa yağmur gelsin diye, o dua, o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Nasıl ki güneşin grubu akşam namazının vaktidir. Hem güneşin hem ayın tutulması
küsuf ve hüsuf namazları denilen iki ibadeti mahsusanın vakitleridir. Biliyorsunuz değil mi abi? Güneşin tutulması, ayın tutulması neye işaretmiş abi? Vakit geldi diyor ya. Onların namazı var, onların duası var. Allah hiçbir meseleden beri değil ki sana burada kendini hatırlatmasın. Demek orada da hatırlatacak. Tutturan kim abi güneşi? O zaman bir şey diyor. Zarfı açacaksın, mazrufa bakacaksın. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanmasıyla bir azamet-i ilahiyeyi ilana medar olduğundan Cenab-ı Hak kullarını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Yoksa o namaz ay ve güneşin hüsuf ve kusuflarının inkişafları geçmeleri için değildir. Bir duanın vaktinin girdiğine işarettir. Aynı onun gibi yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir. Yağmur gelsin diye kılsam ne oluyor Emre? Makbul olmuyor. O belaların istilası ve muzır şeylerin tasallutu bazı duaların vaktinin girdiğine mahsus olarıdır ki insan o vakitlerde aczini ancak anlar. Bak şimdi abi. O belalar bize neden giriyor biliyor musun sürekli koyuncu? Şimdi bizler günlük hayatta çok aczini anlayabilen adamlar değiliz abi. O dua ve belalar Seyit abi bize neyi gösteriyor? Sen acizsin. Ben Rabbinim. O zaman dua ile bana iletişime geçeceksin diyor. Dua ile, niyaz ile Kadir Mutlak'ın dergahına iltica eder. Eğer dua çok edildiği halde belalar defolunmazsa, çok dua ediyor mu olur? Ediyor. Bela defoluyor mu? Olmuyor. Denilmeyecek ki dua kabul olmadı. Belki denilecek ki duanın vakti henüz kaza olmadı. Bak abi, bazılarının duaları çok garip. Işık hızı gibi. Adam dua ediyor, ettiği dua anında tutuyor. Hatta öyleleri var ya, sakattır yani böyle. Adam ne dese anında olur. Kendine mertebe bile verir öyleleri. Yani problemle gururlanır, eder. Eğer Cenab-ı Hak fazl ve keremiyle belayı refetse, yani senin üzerinden alsa, nurun ala nur, o vakit dua vakti biter, kaza olur. Demek dua bir sırrı ubudiyettir. Yani bela ve musibet geldi mi abi? Demek ki duanın ezan vakti girdi. Bela ve musibet bize Allah'la en çok yakınlık kurduracak duaların bir ezan vakti ise bir insan bela ve musibete tamamen şerli bir şey diyemez. Bu yüzden de Allah ne muradınız varsa vermesin. Hayrı şerri bilmiyor ondan sonra. Allah rızası için El Fatiha.